Uygun bir yoğurma kabına 400 gram orta yağlı kıymamızı alalım. Burada özellikle orta yağlı kıyma kullanmanızı tavsiye ederim. Üzerine bir adet orta boy rendelenmiş soğanımızı ekleyelim. Baharat olarak 3 yemek kaşığı dolusu galeta unu, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı da tuzumuzu ekledikten sonra yarım şişe maden suyu ilave ediyorum. Çok fazla kullanmanıza gerek yok. Yarım şişe yeterli oluyor. Eğer daha önce köfteye maden suyu eklemediyseniz mutlaka deneyin. Gerçekten kıvamını ve lezzetini çok güzel değiştiriyor. Şimdi tüm malzemeleri güzelce yoğuruyorum. Bu aşamada acele etmeyin. En az 7-8 dakika yoğurursanız köfteleriniz çok daha lezzetli olur ve pişerken dağılmaz. Köftelerimizi şekillendirmek için şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı alıyorum. Elinizi sıvı yağına batırdığınız zaman köftelerinize çok kolay şekil verebilirsiniz. Ben köftelere badem şekli veriyorum. Siz dilerseniz yuvarlak da hazırlayabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Bu arada tariflerimi seviyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için gerçekten çok kıymetli. Şekillendirmesi gerçekten çok kolay. Köftelerimi bu şekilde hazırladım. Şimdi sebzelerimizi hazırlıyoruz. 1 adet kuru soğan, 2 adet kapya biber, 3 adet sivri biber ve 2 adet iri domates kullanıyorum. Bu tarifte domatesi bol kullanmanızı özellikle tavsiye ederim. Çünkü bu yemeğin en güzel lezzeti köftelerin o nefis domates sosunda pişmesi. Kapya biberlerimizi ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini güzelce temizleyelim. Daha sonra çok ince olmayacak şekilde videoda gördüğünüz gibi iri iri doğruyorum. Bu şekilde piştiğinde hem diri kalıyor hem de yemeğe çok güzel bir görüntü ve lezzet katıyor. Ardından yeşil biberlerimi de ekliyorum. Onları da yine çok küçültmeden iri parçalar halinde doğruyorum ki pişerken hem dokusu kalsın hem de yemeğe güzel bir görüntü versin. Şöyle uygun bir kabın içerisine aktaralım. Daha sonra soğanımızı doğrayalım. Soğan bu yemeğin temel lezzetlerinden biri olduğu için biraz daha özenli, eşit büyüklükte doğramaya dikkat edelim. Daha sonra domateslerimizi hazırlayalım. Burada gerçekten çok güzel iri iri domatesler kullanıyorum. Yemeğin en önemli noktası aslında domates. Önce domateslerimin kabuklarını soyuyorum. Kabuklarını mutlaka soyuyorum ki çünkü sosun daha pürüzsüz ve daha güzel olmasını sağlıyor. Sonra çok küçültmeden iri iri doğruyorum. Çünkü bu yemekte domatesi tamamen eritmek istemiyorum. Yavaş yavaş pişip kendi suyunu bırakmasını istiyorum. Domates ne kadar güzel olursa yemeğin sosu da o kadar lezzetli oluyor. Bu yüzden mümkünse güzel sulu ve etli domatesler tercih edin. Sebzelerimiz hazır. Şimdi köftelerimizi kızartma aşamasına geçelim. Uygun bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı alalım. Köftelerimizi aralıklı olacak şekilde tenceremize yerleştirelim.
Köftelerimizi önlü arkalı olacak şekilde sadece mühürlüyoruz. Burada köfteleri tamamen pişirmiyoruz. Sadece dış yüzeyini hafif kızartıp suyunu içinde hapsetmek için mühürleme işlemi yapıyoruz. Bu aşama çok önemli çünkü köfteler bu sayede pişince çok daha yumuşak ve sulu kalıyor. Bir yüzü kızarınca çeviriyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde mühürlüyorum. Burada küçük bir püf noktası vermek istiyorum. Eğer çelik tencere ya da çelik tava kullanıyorsanız köfteler biraz yapışma yapabilir. Bu yüzden mümkünse yapışmaz yüzeyli bir tava kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde hem köfteleri daha rahat çevirirsiniz hem de daha düzgün bir kızartma elde edersiniz. Geri kalan köftelerimi de aynı yöntemle kızarttım. Şimdi sebzelerimi kavurma aşamasına geçiyorum. Aynı tencerenin içinden devam ediyorum. Çünkü köfteden kalan o lezzeti, yağ ve aroma sebzelere geçsin istiyorum. Şimdi önce soğanlarımı ve biberlerimi tencereme alıyorum. Güzel hafif yumuşayana kadar kavuruyorum. Burada çok öldürmüyorum sebzeleri. Hafif diri kalmasını seviyorum. Çünkü biraz sonra domatesle birlikte zaten pişmeye devam edecekler. Aynı zamanda tencerede kalan o köfte lezzetini de sebzelere iyice yediriyorum. Çok küçük detay yemeğin tadını gerçekten başka bir seviyeye çıkarıyor. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar biber salçamı ekliyorum. Salçayı mutlaka burada güzelce kavuralım. Çiğ kokusu tamamen çıkana kadar birkaç dakika karıştıralım. Bu aşama çok önemli çünkü salça ne kadar iyi kavrulursa sosun lezzeti de o kadar güzel oluyor. Şimdi domateslerimi ekliyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu gezdirelim. Bir çay kaşığı da karabiberimizi ekleyelim. Domatesleriniz çok ekşi ise bu aşamada bir çay kaşığı kadar toz şeker de ekleyebilirsiniz. Üzerine daha sonra 2 çay bardağı sıcak suyumu ekliyorum. Burada dikkat ediyoruz. Çok sulu bir yemek istemiyoruz. Sadece sosun kıvamını açacak kadar su ekliyorum. Tenceremizin kapağını kapatalım. Sebzelerimiz biraz kendi suyunu salacak. Domatesler yavaş yavaş pişecek ve sos kıvamını almaya başlayacak. Bu şekilde birkaç dakika kısık ateşte bırakıyorum. Şimdi tam bu noktada köftelerimi ekliyorum. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum. Ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizler de evlerinizde deneyip beğenirsiniz. Köftelerimizi güzelce yerleştirdikten sonra kapağını kapatalım. Kısık ateşte 10 ile 15 dakika kadar bu şekilde pişirelim. Bu sürede köfteler sosun içinde yavaş yavaş pişecek. Sos da biraz daha kıvam almış olacak. Arada kontrol edebilirsiniz ama kapağı çok sık açmayın. Kısık ateşte ağır ağır pişmesi gerçekten çok önemli. 15 dakikanın sonunda köftelerim tamamen pişti. Şöyle bir tanesini alıyorum ve sizlere yakın çekimleri göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık olmuş, içine kadar sosunu çekmiş durumda. Gerçekten lokum kıvamında muhteşem bir tarif. Domates sosu köftenin içine tamamen işlenmiş. İşte bu tarifin en güzel hali bu. Ne kuru ne de sert, tam kıvamında sosuyla birlikte nefis bir köfte oldu. Ben şöyle hemen sıcak sıcak servis tabağıma alıp sizlere yakın çekimleri gösteriyorum. Bu arada küçük bir püf noktası vermek istiyorum. Bu yemeği aslında hemen servis etmek yerine yaklaşık 10-15 dakika dinlendirirseniz lezzeti çok daha güzel oturuyor. Köfteler sosu tamamen çekiyor ve yemeğin tadı bir tık daha güzel hale geliyor. Çocuklarım okuldan geldiği için çok acıkmışlardı. Ben hemen yemeğimi hiç dinlendirmeden sıcak olarak servis ettim. Yemeğimiz bu şekilde hazır. Köftelerimiz yumuşacık sosu ile gerçekten ekmek banmalık bir kıvamda oldu.
Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarif ile tanıdıysanız kanalımda bunun gibi pratik, lezzetli birçok tarifim var olduğunu belirtmek isterim. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı, bildirim gelmesi için de zili açmayı unutmayın lütfen. Kanalım ve tarifimle ilgili fikir ve düşüncelerinizi, en önemlisi eleştirilerinizi yorumlar kısmına yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.